Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. İçi patatesli, dışı kaşar parçacıklarıyla süslü bu güzel çöreğin tarifine geçmeden önce hasta olduğum için sesimden dolayı herkesten özür diliyorum. Hamurumun hazırlanma aşamasına geçmeden önce çöreklerin iç malzemesinde kullanacağım patatesli harç için 4 tane küçük boy haşlamalık patatesi tencereme soyarak aldım. Üzerine de 1 yemek kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Ve üzerine çıkacak kadar su ekleyeceğim. Şunu belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, patateslerin boyutu çok küçüktü. Böyle mandalina boyutundaydı. O yüzden 4 adet kullandım. Çünkü biz tarifimizde 4 adet çörek elde edeceğiz. Eğer büyük patatesle siz iç malzemeyi hazırlayacaksanız 2 adet patates haşlamanız yeterli olacaktır. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı instant mayayı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı yani 100 milim suyun bir kısmını ilave ederek 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Yarım su bardağı ılık sütü yoğurma kabına döküyorum. Geriye kalan ılık suyu da ilave ediyorum. 2 yumurtayı tüm olarak karışıma ekliyorum ve karıştırıyorum. Tarifimiz için toplamda 450 gram una ihtiyacımız var. Bardak ölçüsü olarak da 4,5 su bardağı una denk geliyor. Yine de unu kontrollü kullanalım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra unumu eliyorum. Kalan unu da ilave ettikten sonra kaşığı karıştırma kabının içerisinden alıyorum. Hamurumu elimle toparlıyorum. İlk etapta eli bırakmayan çok yumuşak bir hamur oluyor ama çeyrek çay bardağı yani 30 milim sıvı yağ ekleyeceğiz. Yoğurmaya devam edeceğiz. Bu esnada hamurumuz oldukça pürüzsüz bir hal alacak. Kıvamı oldukça güzel olacak. Yani ele yapışan bir hamur diye sakın un eklemesinde bulunmayalım arkadaşlar. Yoğurmuş olduğum hamurun üzerine önce bir poşet, ardından da bir mutfak havlusuyla kaplayarak yaklaşık 50 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Eritmiş olduğum bir tatlı kaşığı tereyağının içerisine haşlamış olduğum 4 adet patatesi ekleyip çatal yardımıyla eziyorum. Üzerine de yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Arkadaşlar, kaynama suyuna tuz ilave ettiğimiz için tuz ilave etmemize gerek yok. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Tezgahın üzerine bir miktar un serpiştirdikten sonra hamuru toparlıyorum. Hava kabarcıklarını almak için şekil vererek hamur kesme aparatıyla 4 eşit parçaya ayırıyorum. Dört adet bezem hazır. Şimdi haşlayıp böyle yuvarlak top şeklinde hazırlamış olduğum patatesli iç harcımı da bezelerin yanına aldım. Bezelere hafif elimle baskı uyguluyorum ve bu patates toplarını içerisine yerleştiriyorum. Kenarlarından hafiften toparlayarak unlamış olduğum tahta tezgahın üzerine alıyorum. Arkadaşlar, umarım bu tarifimi denersiniz. Gerçekten sonuç muhteşem oluyor. Yani pişirilip hazırladığınızda bu çörekleri eminim yorumlarda fikirlerinizi bana belirteceksiniz. Harika bir sonuç elde etmiş olacaksınız.
Bazen sade olarak da hazırlıyorum. Sizler de dilerseniz istediğiniz iç malzemeyle, dilerseniz de bu çörekleri sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Şimdi mutfak havlusunu üzerlerini örtelim. Sadece 5 dakika dinlendirmemiz yeterli olacaktır. Bunu neden yapıyoruz? İçinde patatesli iç malzeme olduğu için birazdan tepsiye alıp elimizle yaydığımızda rahatlıkla çalışabilelim diye. Buraya kadar videomu seyrettiyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Halen abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar, bizlerin kanallarımızın büyümesi tamamıyla sizlerin elinizde. Dilerseniz kanalımın linkini yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Elimle önce orta kısımlardan baskı uyguluyorum. İçli bir çörek olduğu için arkadaşlar, için kenar tarafları da eşit bir şekilde yayılmasını sağlamak için önce çöreklerin orta kısmından kenarlara doğru çöreklerin büyümesini sağlıyorum. Arkadaşlar, bu esnada dilerseniz merdaneden yardım alabilirsiniz. Tezgahın üzerinde hamurunuzu bir miktar merdane ile açıp ardından fırın tepsisine alabilirsiniz. 20 dakikalık oda ısısında çöreklerimiz tepsi mayasını almış durumdalar. Güzel bir şekilde kabardılar. Arkadaşlar, şimdi şöyle 3 adet kürdan çöp şişi birbirine denk getirdim ve lastikle onları sabitledim kaymasın diye. Üzerine de şöyle şekiller oluşturuyorum. Birazdan içerisine kaşar parçacıklar yerleştireceğiz. Tarifimiz için sert kaşara ihtiyaç var. Bunun için de ben Karslı olduğum için şanslıyım tabii. Kars'ta peynir çeşitliliği çok. Böyle eski kaşar, eski Kars kaşarı kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz taze kaşar da kullanabilirsiniz ama her ikisini de denedim. Eski kaşarla sonuç daha güzel oldu. Bu çöreklerin hem lezzeti çok güzel hem de süsleme aşaması oldukça keyifli. Bu aşamada çocuklarınızdan yardım alabilirsiniz. İşte çöp şişleri onlar kullanabilirler. Kaşar parçacıklarını onlar yerleştirebilirler. Dilerim bu tarifi denersiniz. Gerçekten çok çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bir yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ekledikten sonra karıştırıp fırça yardımıyla kaşar parçacıkları da dahil olmak üzere çöreklerimin her tarafına yumurtalı sütlü karışımı güzelce sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına yolculuk başlasın. Çöreklerimiz piştiler. Sizce de çok güzel gözükmüyorlar mı? Arkadaşlar, tadını beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmam. Gönül rahatlığıyla tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Ben güzel yemek yapmamın yanı sıra iyi de bir gurmeyim. Her zaman derim ki az olsun, öz olsun ama lezzetli olsun. Yediğim şey bana keyif versin. O yüzden tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bakınız, içinde patatesli iç malzeme olmasına rağmen baskı uyguladığımızda tekrardan eski haline alabiliyor. Böyle süngerimsi bir yapıya sahip. Çok çok güzel oldular. Fadime'den bugünlük de bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.